Geri bas ki o pis canını almayayım. Ağaysan ağalını bil. Fakir fukaranın ekmeğinden pay alma. İnsan olan kaderini kendi yapar. Sen olduğunu bilmiyordum. Ha ben, ha başkası. Eğer yeğenim olmasaydın, şuracıkta kemiklerini kırdırırdım. Neden kızımı sana verdim ha? Neden? Babanla anlaştık. Bu anlatılanlar sinema için bir gözünü feda eden, bütün servetini Yeşilçam'a harcayıp her şeyini kaybeden, ailesinin filmlerde soyadını kullanmasına izin vermediği bir adamın hikayesidir. Şeklini değiştirmediği sakalı, gülmeyen buyurgan yüzü, açık mavi gözleri, zorunlu saygı uyandıran bakışlarıyla en ünlü kötü adamdır. Godfather'da oynasa baba portresini Marlon Brando'dan daha başarılı ve inandırıcı canlandıracağına inandığımız biridir o. Binbir özen gösterdiği gül ağacından yapılmış, üzeri kıymetli taşlarla süslü bastonu sanki sultan asasıdır. Hüseyin Peyda sinema tarihimize mendil ıslatan yerli melodramların öncüsü olarak geçer. Söyleyin Hanıma Ağlamasın ve Mezarımı Taştan Oyun ile rüştünü ispatlar. Milyonların sevgisini ve hayranlığını kazanır. Sinemaya candan gönül verir. Kazandığı parayı, şahsının ve ailesinin servetini beyaz perdeye yatırır. Çok başarılı yapımlara imza atar. Ama hiçbir zaman ticari bir başarı sağlayamaz. Ülke sınırlarını aşan ününü paraya tahvil edemez. Bazen iyi kalpli bir baba rolüyle çıkar karşımıza ve bizi hüngür hüngür ağlatır. Cüneyt Arkın filmlerinin olmazsa olmaz oyuncularındandır. Cüneyt Arkın yapımcılara Hüseyin Peyda'nın filmlerinde oynamasını isterdi. Çünkü filmlerinde Hüseyin Peyda oldu mu daha bir başka oynardı. Ne yapacaksın parayı? Harcayacağım. Öyleyse ne duruyoruz? Gel beraber harcayalım. Hayatımda senin gibi beleşi adam görmedim. Hep benim paramı harcıyorsun. Ama paraları ben sana verdim. Ama ödünç verdin. Onlar benim param. Yok ya, ödünç verdin. Zalim Abdoğa olurdu. Kan kustururdu aşıklara. Sigarayı serçe ve yüzük parmağı arasında bir tek o tutardı Yeşilçam sinemasında. Soğuk bakışlarını devirdi mi üstüne gök titrerdi adamın. Erol Taş, Nuri Alço ve diğerleri halt etmiş kötülükte onun soğuk bakışları karşısında. Türk sinemasında bir dönemin en önemli siması Hüseyin Peyda 1919'da Şanlıurfa'nın Eyyubiye mevkiinde doğar. Doğum tarihi kesin değildir. Bazı kaynaklarda 1919, bazı kaynaklarda 1920, kimilerinde de 1922 olarak geçer. Gerçek adı Hüseyin Örmen'dir. İpek ticaretiyle uğraşan babasını küçük yaşta kaybeder. Lise öğrenimini önce Diyarbakır, sonra Haydarpaşa Lisesi'nde devam ettirir. İstanbul Üniversitesi'nde önce Hindoloji, sonra felsefe eğitimine kayıt yapar. Fakat ikisini de tamamlayamaz. Hayatı boyunca sinema dışındaki tüm teşebbüsleri tıpkı üniversite öğrenimi gibi yarıda ve sonuçsuz kalacaktır. Yıllar önce bir gazeteye verdiği röportajda şöyle anlatır. Yaptığım işler bir koleksiyon gibidir. Koleksiyonu severim ama iş hayatımdaki koleksiyonum tamamen zincirleme tesadüflerin eseridir. 1946'da İstanbul'a geldikten sonra farklı iş kollarında çalışır. Keskin, işlek kalem sahibidir. Yöresel kültürü ve edebiyatı başarıyla birleştirir. Dergi yayıncılığı, bakır ticareti, lokantacılık ve bayan berberi gibi bazı farklı sektörlerde çalışır. Nasibini çıkarmaya gayret eder. İstanbul'a gelişinin 2. ayında Sirkeci'de aradığı dükkanı bulup hemen kiralar. İlk lokantasını açar. Lezzetli, ucuz yemekleriyle kısa sürede tanınır, müşteri kazanır. İstanbul'a ilk lahmacunu ve içli köfteyi getirdiği, tanıttığı yazılır. Ama hiçbirinde dikiş tutturamaz. Dükkanın birini kapatır, ötekini açar. Gazeteci tarihçi Niyazi Ahmet Banoğlu'yla tanışır. Türkoğlu bazı kaynaklarda Türk Yolu adlı edebiyat sanat dergisini yayınlar. Dizgisine ve tahsiyine katkı verir. İstanbul içinde elden dağıtımını sağlamaya çalışır. Edebi çalışmasını 3 yıl sürdürebilir. Bütün sermayesini kediye yükledi derler. Mecmuayı kapatmak zorunda kalır. Yazmayı ertelese bile tamamen terk etmez. İleride film senaryolarına hayat verecektir. Affet beni oğlum. Ben sana babalık yapamadım. Okutamadım seni. Halbuki sırtımda taş taşıyıp okutmalıymışım. Affet beni oğlum. Bu arada evlenir ve 3 çocuğu olur. Ailesi zengin ve kalabalıktır. Bir kısım akrabası maden sektöründedir. Kayıtlara bakılırsa maden ocağı işletmecisiydiler. Ağabeyi Mehmet Bey de bakır ticaretindendir. Peyda İstanbul'da dökümhane kurar. Sonra işletmesini büyütür, bakır fabrikasına çevirir. Ama kötü kader yine yakasını bırakmaz, kepenkleri indirmeye mecbur kalır. Şansını bu kez de sinema sektöründe denemek ister. Artist olmaya karar verir. Vedat Örfi vasıtasıyla tanıdığı Hayriye Geli'ye resimlerini gönderir.
Bir film çekeceğini duymuştur. Rol almayı çok istiyordur. Egeli öneriyi reddeder. Sinemacı tipi değil gibi çok iddialı bir hükümde bulunur. Ama Peyda hedefinden vazgeçmeyi düşünmez. Bu arada bayan güzellik salonu işletmeciliğini de dener. Hayatının akışı tam da bu sırada değişecektir. Dönemin ünlü kadın yıldızı Sezer Sezin'le tanışır. Onun sayesinde Yeşilçam'a ilk adımını atar. Yeni sektördeki ilk kartvizitinde film yapımcısı diye yazacaktır. Ama Peyda çok yönlü yeteneğini ortaya çıkarır. Senaryolar kalem alır, başrolde oynar. Sinemada deneyimi arttıkça karakter oyunculuğunda karar kılar. Hüseyin Peyda, sinemada kendimi istikbal görüyordum. Fakat büyük bir sorun vardı. Akrabalarım eğer bizim soyadımızı kullanırsan seni öldürürüz diye tehdit ettiler. O zamanlar sinema toplumun gözünde kötü bir işti. Hele bir de doğu insanıysanız tamamen uzak durmalısınız. Ailesini dinlemez ve yoluna yeni bir isimle devam etmeye karar verir. Gitti Hüseyin Örmen, geldi Hüseyin Peyda der. Peyda hiç vakit kaybetmeden ilk senaryosunu kaleme alır. Bir doğu hikayesi çekecektir. Örmen filmi kurar. İlk şirketi ailesinin ismini taşımaktadır. 1950'de yönetmenliğini, senaristliğini, yapımcılığını ve başrol oyunculuğunu üstlendiği Söyleyin Anama Ağlamasın filmi için kolları sıvar. Gittik Urfa'da çektik. Büyük zorluklarla çektik tabii. O günlerin Urfa'sı küçük bir yerdi. Ailem tanınmış bir aile olmasaydı bu filmi çok zor çekerdik. Profesyonel bir ekibimiz yoktu. Oradan bulduğumuz yerli insanlar prodüksiyona baktılar, asistanlık yaptılar. Film o yıl çok büyük bir ilgi gördü sinemalarda. Rekor izleyiciye ulaştı. Bu filmle aniden popüler oldu. Özellikle doğu vilayetlerinde salonlar dolup taşar. Peyda kefiyesi, sırmalı elbiseleri ve çizmeleriyle masalımsı bir tip yaratır. Buraya gelen her yabancı beni rahatsız eder. Ama bana para verirsen sen dostumsun. Kimi insana yaşamak için kendini iyi koruması gerekir. Ama biz daima kaçmak, saklanmak zorundayız. Hüseyin Peyda yoğun ilgiden cesaret alarak ikinci filmi için kolları sıvar ve ikinci filmini de memleketi Urfa'da çekmeye karar verir. Mezarımı Taştan Oyun adını koyduğum senaryoyu yazdıktan sonra kolları sıvadım. Hüseyin Kazaskil adıyla senaryoyu, Hüseyin Örmen adıyla rejisörlüğü, Hüseyin Peyda adıyla da filmin baş aktörlüğünü yaparak işe başladım der. Mezarımı Taştan Oyun filminde bir toprak ağasının Abdoğan'ın hayatını anlatmaktadır. Mezarımı Taştan Oyun önceki filme göre büyük bir hasılat getirir. Hüseyin Peyda filmdeki Abdo Bey tiplemesiyle Türk sinema tarihine geçer. Bu film Anadolu'da 10 yıl boyunca gösterilir. Film ülkenin her köşesinde patlar, seyirci rekorları kırar. Peyda'nın bir dostu şöyle anlatır. Sinemaları kiraladık. Bir ay boyunca her gece İstanbul'u dolaşırdık. Seyirciye satılan biletlerin koçanlarını incelerdik. Hasılatı şeker çuvallarına doldurup otomobilin bagajına koyardık. Gece yarısından sonra da Hüseyin Peyda'nın evinde buluşurduk. Bir başka aile dostu da bıyık altından gülercesine banknot saymaktan parmaklarım nasır tuttu. Para çuvalları taşımaktan az daha bel fıtığı olacaktım der. Yaşananlar Türk sinemasında az görünen cinstendi. Sayılamayacak kadar seyirci sayısına ulaşır. Günün her saatinde uzun kuyruklar oluşur. Türk insanı abartısızca kendisini anlatan eseri yakalamıştır. Bazı illerde bütün yıl boyunca oynar bu film. Halkın yeni bir kahramanı vardır. Toplumun içinden çıkan, onun gibi yaşayan ve hisseden destan karakterinin adı Abdo Bey'dir. Anadolu insanı Mısır yapımı melodramlardan bıkmıştır. Mezarımı Taştan Oyun, Yeşilçam ve özellikle de İstanbul'da odaklanan Türk sineması için kabuğunu kırmıştır. Halkın istediği, gönlünden geçirdiği, günlük hayatında yaşadığı bütün öğelere sahiptir. Mahalli kıyafetler, türküler, şarkılar, gazeller, yerel deyimler, lokal mizah unsurları, folklor, bilhassa da dansöz vazgeçilmezdir. Hüseyin Peyda otantik kıyafetlerle Binbir Gece masallarından çıkıp gelen çöl şeyhlerine benzerdi. Peyda çıkış filmini çektiğinde henüz 28 yaşındadır. Filmin Diyarbakırlı prodüksiyon müdürü ise ilginç biridir. Cinayetten 18 yıl yatmış, hapisten yeni çıkmıştır. Hüseyin Peyda özellikle seçmiş, inanmış ve güvenmiştir. Bu film Urfa yöresine ait bir türküden yola çıkarak yazılmıştır. Mezarımı Taştan Oyun türküsü Kürtçe bir ağıttan Türkçe'ye çevrilmiş ve TRT arşivlerinde bu şekilde yerini almıştır. Bu filmin yardımcı yönetmenliğini ise ileride büyük bir yönetmen olacak olan Atıf Yılmaz yapmaktadır. Hüseyin Peyda 1950 ile 1960 arasında Türk sinemasının lokomotif isimlerindendir. Deneyimi artıp yaşı ilerledikçe orta seviye rollere çıkar. Yeşilçam'da hemşerileri olan Urfalılarla Nuri Sesiguzel, İbrahim Tatlıses, Seyfettin Sucu, Baki Tamer ve Mustafa Dişli gibi isimlerle pek çok filmde görülür. Hemen adamlarımız silahlanacak. Her tarafa gözcüler çıkartacağım. Pusu nasıl kurulurmuş görecek o Bekir yılanı. Hiçbir şey yapılmayacak. Bekleyecek zaman mı kaldı? Amca,
Ben beysem sözümden çıkılmayacak. Arabesk şarkılarla süslü yapımların aranılan ismidir. Olgun, oturaklı, karizmatik orta yaş haliyle sesi güzel fakat fakir delikanlının ya babası ya da karşısındaki kişi rolündedir. Ferdi Tayfur, İzzet Altınmeşe, İbrahim Tatlıses'in canlandırdığı ezilen işçi karakterinin ya destekçisi ya da karşısındaki zalim adamdır. Mafya filmlerinin de değişmeyen aktörlerindendi. Yaşının getirdiği ürkütücü, zalim, sinsi görünüşüyle baba rollerinin en başarılı canlandırıcısıdır. En çok Cüneyt Arkın'la kamera karşısına çıkar. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı Köprü ve Dila Hanım filmlerinde de sağlam ve gerçekçi karakterler çizer. Ardında Ankara'da birini bırakmadın değil mi? Nasıl birini? Söz temsili sordum. Zeynep için sordum. Bırakmadım. Yeminle sana. Sigarasını baş parmağıyla serçe parmağının arasına sıkıştırmasıyla bilinir. Sağ elinin diğer parmakları bilinmeyen sebepten sakatlandığından hareket etmez. Karizmatik, şeklini hiç değiştirmediği sakalı ve mavi gözleriyle muhatabını korkutur. Canlandırdığı her tiple kalıcı olmayı, hafızaya nakşedilmeyi başarır. Sinema aşkı uğruna bir gözünü de yitirir. Olay 1973 yılında Yedikule zindanlarında Rabia Hatun'un filminin çekimlerinde yaşanır. Gözleri yoğun ultraviyole ışınların doğrudan etkisi altında kalır. Başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit de aynı mağduriyeti yaşar. 3 gün boyunca hiçbir şey göremez. Vukuat iş kazası denilerek üzeri kapatılır. Koçyiğit daha şanslıdır, iyileşir. Kendisiyle yapılan bir röportajda çalışma hayatına lokantacılıkla başladığını açıklar. Yüz binlerce liralık servetini Yeşilçam için harcamıştır. Yeniden ilk işine döneceğini söyleyecektir. Dediği gibi de yapar. Şehremini de Ey Dost adını verdiği lokantayı açar. Menüsünde lahmacun, ezogelin, çorba, cıvıklı, beyti ve uyduruk tatlı gibi lezzetler vardı. Peyda'nın anlatımına göre cıvıklı, Kayseri işi lahmacun demektir. Domatesi bol, acısı azdır. Hüseyin Peyda 213 filmde oynar, 19 film yönetir, 20 senaryo yazar. Neredeyse bütün ömrünü adadığı Yeşilçam'dan bir ödüle layık görülür. 1977'de 14. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kara Çarşaflı Gelin filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanır. Daha sonraki kuşak seyirciler Hüseyin Peyda'yı Kartallar Yüksek Uçar, Başka Olur Ağaların Düğünü gibi dizilerden tanırlar. Birçok ismi de sinema dünyasına kazandırır. Bütün çabasına karşın ancak ailesiyle oturduğu apartman dairesine sahip olabilir. Filmlerinde bile elinden eksik etmediği, düşürmediği sigarasının kurbanı olur. Akciğer kanserine yakalanır. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınır. Ama 30 Temmuz 1990'da 70 yaşında hayata gözlerini kapatır. Cenaze namazı Şişli Camii'nde kılınır. Zincirlikuyu mezarlığına defnedilir. Sinemamızda nice karaktere can veren, sinema aşkı için varını yoğunu kaybeden ama yılmayan bu sert bakışlı adamı Hüseyin Peyda'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.